Hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklarla özellikle avarlar, direnişin ve devlet kuruculuğunun destanı üzerine odaklanarak avarların dünyasına şöyle bir dalıyoruz. Amacımız bu metinden yola çıkıp avarlar kimmiş, tarihte ne yapmışlar, neden önemliler onu anlamak. Hatta başta ilginç bir detay var. Metin diyor ki avarların yani aparların adı direnenler demek olabilirmiş. Bu bile tek başına hani ilginç bir başlangıç noktası değil mi? Bakalım metin bize daha neler fısıldıyor. Kesinlikle. Çok ilgi çekici bir giriş bu. Yani bu isimlendirme bile sanki metnin genelindeki o mücadeleci ruhu şeyi veriyor bize. Kaynak bize avarların sadece direnen değil, aynı zamanda Orta Asya'dan çıkıp Avrupa'nın hani tam kalbine yürüyen ve orada güçlü bir devlet kuran, iz bırakan bir halk olduğunu söylüyor. Evet, bu devlet kurma meselesi bayağı öne çıkıyor metinde. Özellikle Bayan Han liderliğinde nasıl toparlandıkları, Avrupa siyasetinde nasıl önemli bir oyuncu oldukları anlatılıyor. Yani Orta Asya'dan kalkıp Avrupa'da bu kadar etki yaratmak bayağı büyük iş aslında. Metinin dikkat çektiği önemli noktalardan biri de tabii askeri başarıları. Özellikle şu 619 ve 626 yılları var ya, o dönem Sasanilerle yani İran coğrafyasının o zamanki süper gücüyle ittifak kurup İstanbul'u hem de 2 kez kuşatmaları. Hatta çalışma diyor ki onlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Bu müthiş bir iddia. Yani Doğu Roma'ya, Bizans'a kafa tutuyorsun. İşte burası gerçekten heyecan verici. Sadece kuşatmalar da değil, Metin Avrupa'ya getirdikleri devrim gibi bir yenilikten bahsediyor. Üzengi. Metne göre bu küçücük parça Avrupa'daki orduları, özellikle Germen ve Slav süvarilerini acayip değiştirmiş. Yani atın üstünde daha sağlam duruyorsun. Aynen öyle. Kılıcı, mızrağı daha etkili kullanıyorsun falan. Yani Metin diyor ki, Avarlar sadece toprak almamış, Avrupa'nın savaş sanatını da şekillendirmişler. Kesinlikle. Üzengenin yayılması, yani atlı savaşçının Avrupa savaş alanlarındaki önemini arttıran, belki de belirleyen kritik bir adım olmuş. Metin bu teknolojik etkinin altını bayağı bir çiziyor ama aynı metin şunu da söylüyor. Avarlar bu kadar başarılı, bu kadar yenilikçi olmalarına rağmen işin sonunda kalıcı olamamışlar. Devlet yönetimiydi, askeriyeydi, bunlardaki etkiye rağmen zamanla Frank saldırıları, yani Batı Avrupa'daki o yükselen güçlerin baskısıyla zayıflayıp siyasi bir güç olarak sahneden çekilmişler. Yani Metin bize bir anda müthiş bir yükseliş, Avrupa'yı sarsan etkiler, diğer yandan da bu gücün neden devam edemediğini düşündürüyor. Ama yine de yazar onları direnç ve cesaretin sembolü olarak görüyor. Bayan Han'ın mirası, avarların bıraktığı izler önemseniyor yani metinde. Doğru. Aslında bu tarihte birçok gücün hikayesine benziyor. Büyük bir parlama, sonra sönümlenme. Ama metnin işaret ettiği gibi avarların etkisi sadece kendi dönemleriyle sınırlı kalmış olmamış olabilir. Yani üzengi örneği çok net. Askeri teknoloji ve taktikler üzerinden Avrupa tarihini belki de dolaylı ama çok derinden etkilemiş olmaları gayet muhtemel. Kısacası bu incelediğimiz metin bize avarları şöyle hatırlatıyor. Köklerindeki o direnen kimlikleri, Bayan Han liderliğindeki devlet kurma yetenekleri, dönemin süper gücüne meydan okuyan İstanbul kuşatmaları ve tabii Avrupa savaş tarihinde çığır açan Üzengi gibi somut katkılarıyla. Aynen öyle. Bütün bu noktaları birleştirdiğimizde bu metin bize avarların Avrupa tarihinde sadece gelip geçen bir kavim olmadığını, aksine hani askeri yatılar, belki sosyal dinamikler üzerinde bile kalıcı izler bırakmış olabileceğini düşündürüyor. Direnişleri var, devlet kurmaları var, getirdikleri yenilikler var. Oldukça katmanlı bir tablo yani. Peki, o zaman bu kısa sohbetten sonra sana şu soruyu bırakalım. Metnin anlattığı gibi böylesine etkili olmuş, Avrupa'ya üzengi gibi müthiş bir yenilik getirmiş bir gücün hikayesi, zamanla popüler tarih anlatılarında, hani genel kültürde neden daha az yer bulmuş olabilir? Bir topluluğun bıraktığı gerçek miras tam olarak nedir ve biz bunu bugün nasıl değerlendiriyoruz?